Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Binance Futures yani Binance vadeli işlemlerden bahsedeceğim. Genel manada bahsedeceğim. İlerleyen videolarda bize destek olursanız videoların devamını getireceğim. Ayrıyeten bu videodan sonra da yine Binance'ın vadeli işlemler yani Futures borsasında düzenlediği 1 milyon BNB ödüllü yarışma hakkında da bilgi vereceğim. Öncelikle sıfırdan başlayacağım. Küçük bir işlemle yapacağım göstermek açısından. Yine aklınıza takılan sorular olursa bana ulaşabilirsiniz. Şimdi siz de Binance hesabınızı açarsanız bu videoyu izleyerek birlikte gidebiliriz. Binance vadeli işlemler borsasını nasıl kullanacağımız için. İlk önce şunu söyleyeyim. Binance vadeli işlemler borsasına sadece USDT cinsinden yani Tether cinsinden işlem yapabiliyorsunuz şu an için ve belli coinlerde yapabiliyorsunuz. Zaten göstereceğim. Ben cüzdanımda bir 10-11 dolar kadar bir bakiye hazırladım. Dolar hazırladım. Şimdi ilk önce cüzdan kısmına gelip vadeli işlemler cüzdanına tıklıyoruz. İlk önce bir vadeli işlem borsasına açmamız lazım. Geldiğimizde arkadaşlar buraya Türkiye yazarsanız gördüğünüz gibi vadeli işlemler hesabınızı da açmanız gerekiyor. Bunun herhangi bir ücreti yok. Türkiye yazarsanız sizde %11 komisyon indirimi sağlıyoruz. Buraya Türkiye yazmanız yeterli. Buraya vadeli işlemler referans koduna Türkiye yazdık. Küçük harflerle aç dedik. Şimdi vadeli işlemler cüzdanımız açılıyor. Gördüğünüz gibi. Çok sorulan sorulardan bir tanesi de şu. Vadeli işlemlere nasıl para atılır kısmı. Onu da göstereceğim hemen. Açılmasını bekliyorum. Evet, gördüğünüz gibi vadeli işlemler cüzdanımız açıldı. Para atacağımız yer şuradaki transfer kısmı arkadaşlar. Sadece burada atabiliyoruz. Dediğim gibi cüzdana geldik. Vadeli işlemler cüzdanını seçtik. Türkiye yazdık. Oluştur dedik. Buraya geldik. Şimdi para aktaracağız ve işlem yapacağız. Burada transfere basıyoruz. Gördüğünüz gibi borsa cüzdanımızdan vadeli işlemler cüzdanımıza diyor. Ne kadarımız ayırmışız? 11.87. Transferi onayla dedik. Başarılı bir şekilde onaylandı. Zaten şurayı yenilediğimizde burada gözükecek. Şimdi riskli ama rastgele 11 dolar önemli değil. Bir işlem yapacağım sizin için. Çok detaylandıramayacağım dediğim gibi bu videoda. İlerleyen videolarda daha da detaylandıracağım. Bir sonraki videoda da yine Binance'ın 11 milyon dolar BNB ödüllü vadeli işlemler borsası yarışmasını anlatacağım. Şimdi işlemlere başlıyoruz arkadaşlar. İlk önce al sata geldiğimizde şurada gördüğünüz gibi vadeli işlemler yazıyor. Vadeli işlemlere tıkladık. Vadeli işlemler borsası açılana kadar şunu söyleyeyim, çok riskli, çok dikkat edilmesi gereken bir borsa. Yeni başlayanlar özellikle küçük miktarlarla deneyebilir. Burada cross margin yani çapraz marjin ve izola marjin var. Şöyle sağa tıklayıp Türkçe'ye çevirelim burayı. Buraları geçelim arkadaşlar. Şurayı Türkçe'ye çevirelim. Evet, Türkçe'leri de çeviriyoruz. Şimdi çapraz marjin ve izola marjin hakkında şöyle bir şey vereyim. Çapraz marjinden başlayacağız. Çapraz marjinde marjin miktarınızın tamamıyla oynuyorsunuz. İzola marjinde ise marj oranınızı bölebiliyorsunuz. Diyebiliyorsunuz ki mesela 10 dolarım var. Bunun 5 dolarıyla ben bunun 5 dolarını riske ediyorum diyebiliyorsunuz. Yalnız izola marjini kullanmak için marjini bölmek için işlem yapmanız gerekiyor. Bunu da dediğim gibi bunlar çok detaylı konular, ilerleyen videolar. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Buraya gördüğünüz gibi burada bizim kaldıraç oranlarımız var. Burası çok riskli bir bölüm. Yani 120 arkadaşlar, 100 kaldıraçla oynamak şu demek. Piyasa yaklaşık 1 ama %1'in aşağısına dikkat edin. %0.9 falan. %0.9 artarsa paranız 2 katına çıkar. %0.9 düşerse yaklaşık dediğim gibi %1, çünkü 100 kat kaldıraçla oynuyorsunuz. Paranız tamamen gider. Bu kumar oynamak gibi bir şey. Bu çok riskli. Ben size yine çok merak ediyor arkadaşlarım, çünkü yine kumar niteliğinde 50 marjinle oynayacağım. 50 marjin şu oluyor. Yaklaşık %1,5 bir düşüşte ben tüm paramı kaybedeceğim. %1,5 yükselişte de tüm paramı 2'ye katlamış olacağım. Ben burada sat işlemi yapacağım arkadaşlar. Şimdi mesela gelelim. Bakın burada fiyat yazıyor. Bunu kendimiz yazabiliyoruz. Bu piyasa fiyatını gösteriyordu. Şimdi ne diyelim? 6000 önemli değil şu an. 6232'den bakın 50 marjinle oynuyorum. Çapraz
50 marjinle oynuyorum. 50 marjinde çok riskli. Daha düşük marjinlerle oynayabilirsiniz. Geldim. Bakın zaten miktardan görebiliyorsunuz. 10 dolarla 11 dolarla ne kadar alabildiğimi. 6230 hatta 32 evet satar. Satış dedim. Arkadaşlar satış dediğimde ben bunun düşmesini bekleyeceğim. Bu anlama geliyor. Alış dediğimde de yükselmesini bekleyeceğim. Bakın hemen şuradaki şey yapayım. Diyor ki giriş fiyatımız diyor 6232.64'tü diyor. Mark fiyatımız yani şu an market fiyatımız 6200. Likidite bu çok önemli arkadaşlar. Likidite ne demek? Bakın riski görüyor musunuz? Bu coin Bitcoin 6333 dolar olduğunda benim tüm param gidiyor. Tüm param tamamını kaybediyorum. Şu yaklaşık ne var arada? 100 dolar var. Ama bu 6236'dan aldım ya şu an. 6236'dan aldım. Sattım yani aldım derken sattım. 6136'ya düşerse de param 2 katına çıkıyor. Tamamen kumar. 50 marjinle oynamak en fazla 20 marjinle oynayın. 20 marjinde bile yaklaşık %4,5 eksi artı oynamalarda tüm paranızı kaybedebilirsiniz. Unutmayın. Bu kadar anlatacağım. Dediğim gibi burada şu an çapraz marjinle oynadığımız için izola marjine geçmediğimiz için marjı bölemiyoruz. Şöyle işlem yapayım isterseniz. Gördüğünüz gibi şuradaki bakın arkadaşlar buradaki kaç dolar zarar ettiğimi gösteriyor. Bu da yüzde kaç zarar ettiğimi gösteriyor. Şu an gördüğünüz gibi eksi 0,27 eksi 0,28 dolar zarardayım. Şimdi şeyi yapalım. Durdurma sınırı stop limitlere bakalım hemen hızlı bir şekilde. Arkadaşlar bakın durdurma sınırı şu. Ben ne kadar almıştım? Eksi 0,0092. Ben diyorum ki likidite oranım 6333 ya bakın. 6333. Likiditeye düşmemek için diyorum ki buna mesela 6225 olursa 6226'dan geliyorum. Mesela istediğim tüm pozisyonlarımı alış dediğimde bu emiri koyar. Emiri koymak şu demek oluyor. 6333'e varmadan diyorum. 6225 benim gördüğüm mesela sınırı. Oradan sonra 6225'i geçerse fırlar diye düşünüyorum. Ben de satmıştım. Fırlamasını istemiyorum. O zaman diyorum ki 6225'i geçerse 6226'da sat. Ya da 6225 olursa 6225'te de sat diyebilirsiniz. Alış dediğimde ben kapattığımda bu ekranı direkt olarak yapar. 6225'i buldan pozisyonu kapatır. Bu sayede zararlarınızın bir nevi önüne geçebilirsiniz. Şimdi şurada da limit ve market yazıyor. Bakın pozisyonu kapat kısmında markete direkt olarak tıklarsanız market fiyatından yapar. Dikkat edin. Ben şöyle yapıyorum bakın. Şimdi ben 6232'den satmıştım değil mi? 6227 diyelim. 6227 işlem yapmak için. Limit dediğimde evet buy diyorum. Buy long diyorum. Şimdi bekliyorum arkadaşlar düşmesini. 6227'ye gelirse diyorum. Kapat diyorum. Arkadaşlar bakın bu market fiyatı normal borsa fiyatı. Buradaki fiyat ayrı bir fiyat. Ona dikkat edin. Bizim baz alacağımız yer burası. Ama burada kar zararınızı hesaplarken market fiyatınıza göre hesaplıyor. Onu söyleyeyim size. Orada da dikkatli olun. Şimdi bunun kapanmasını bekleyeceğiz. Kapandığında ne kadar bir düşmedi bu da. Video çekiyoruz diye 6227'lerde geziyor. Dediğim gibi ben 6333'e düşerse likidite oluyorum. Yani tüm param gidiyor. Buraya dikkat edelim. Onun dışında yine sorularınız olursa bana yorum kısmından yazın. Ben sizin için cevaplayacağım. Dediğim gibi bu Futures hesabınızı vadeli işlem cüzdanını açarken sadece oradaki referans koduna Türkiye yazarsanız arkadaşlar hem bana destek olmuş olursunuz hem bu videoların devamını sağlarsınız hem de siz de %10 bir komisyon indirimi yakalamış olursunuz. Onu belirteyim. Şimdi bu işlem uzun sürecek. Zaten mantığını anlamışsınızdır. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Sorularınız varsa bekliyorum.